Merhabalar, Hobilerim Örgü kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ilk videomuzda modelin kurulumunu gördük. Bir tane modelimizi yaptık. Şimdi modelimizi kurmaya devam ediyoruz. İlk videonun linkini açıklama bölümüne bırakacağım. Oraya bıraktığımda ipimle ilgili bilgili, modelle ilgili anlatım videosuna rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Hemen bu kaldığımız yerden modeli kurmaya devam ediyoruz. Farklı bir tasarım yapıyoruz hanımlar. Modeli kendimiz tasarlıyoruz. Hemen ipimi sabitleyerek kurmaya başlıyorum. Evet, ipimi bu tepe noktasındaki iki trabzan arasına sabitleyeceğim. Herhangi bir yaprağın üstü olabilir, hiç fark etmez. 3 tane zincir çekiyorum. 2 trabzan arasına sabitledim. 3 tane zincirimi çektim. Benim ilk trabzanım. Tekrar buraya 3 adet trabzan yapıyorum. 3 tane trabzan yaptım. Arada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya 3 adet trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi buraya bir köşe yaptık. Buradan bir zincir çekiyorum. Bir zincir. Bakın şuradaki trabzanın üzerine, hatta bu geçişlerde 2 çekelim daha düzgün dursun. Şuradaki zincir ağına şöyle yapayım, daha net göstereceğim size. 2 3 adet trabzan yapıyorum. Hemen bakın şurada boşluk gibi duruyor. Bir zincir çekiyorum, bir alta geçiyorum. 2 ve 3. Bu geçişlerdeki bir zincir az gibi olursa 2 çekebilirsiniz. Yani modeli gererse, gerginlik yaratırsa 2 çekerek geçiş yapabilirsiniz. Buradan yine bir zincir çekiyorum, bir alttaki 1 2 ve 3. Bir sıra modelin etrafını bu şekilde dolanacağım. Bu yaprağımın üstündeki trabzanın üzerine de bu köşeleri uygulayacağım. Yani şuraya da yapacağım. 4 köşeme de aynı şekilde devam ederek komple modelin etrafını bir sıra boyunca zincir ağına, zincir ağına, zincir ağına, zincir ağına üçer trabzan yaparak geliyorum ve köşeme yine köşe kuruyorum. Tepe noktama köşe yapıyorum. Evet, modelin etrafını komple bir sıra boyunca trabzanlarla dolandım ve çerçeveledim. Buradan bir üst sıra için ipimi tekrar köşe noktama alıyorum. Trabzan üzerinden ilmek alarak yapıyorum bu işlemi. Ve köşe noktama aldım. 3 adet zincir çekiyorum. Benim ilk trabzanım. 2 3 3 tane trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir, tekrar 1 2 ve 3 trabzan. 2 zincir çekiyorum. Bu sefer boşlukları yapıyorum. Modeli bir sıra daha dolanıyorum bu şekilde. Sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Hatta bir üst sıra ve son sıranın da bir kenar kalana kadar kurulumunu yaptım. Bir kenarı da birlikte göreceğiz ve modeli tamamlayacağız. Bakar mısınız? Küpür gibi duran
Harika bir tasarım yaptık hanımlar. Hemencik kameramı yakınlaştırıyorum ve son sıra kurulumu yaparak modeli tamamlıyoruz. Başladığınız noktayla birleştiriyorsunuz. Bakın başlangıç noktam burası benim. Birleştirdim ve üst zincirle yukarı çıktım. Üst zincir benim ilk trabzanım olacak. Hemen burada birinci trabzanımızı yapalım. Bu sıramızda son sırayı yapıyorum ben. Şurada 2 sıra tekrar yaptım modelin etrafında. Daha geniş bir model istiyorsanız 3 sıra 4 sıra daha dolanabilirsiniz aynı şekilde. Bu sefer alttaki bütün 3 trabzanın hepsini tığıma topluyorum. Yani 2 de tığımda bekletiyorum. Son ilmeklerini topluyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Geriye dönüyorum. Geride 2 adet zincirim kalacak şekilde ucuna bir kirpik yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum ve köşe noktama 3 tane trabzan yapacağım. Son ilmeğini çekmiyorum. Tığımda bekletiyorum. 1 2 alıyorum. Son ilmeğini çekmiyorum. Tığımın başına ipimi bir kere aldım. İlmeğimi aldım. 1 2 1 2 üçüncü ilmeği çekmedim. Tığımda zincir ilmeğimle birlikte 1 2 3 4 tane ilmeğim var. Hepsini birden topluyorum ve kapatıyorum. 1 2 3 4 5 geriye dönüyorum ve kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bakın köşe noktası burası. Tekrar köşe noktama aynı işlemi yapacağım. Tığıma 3 tane trabzan alıyorum. Son ilmeklerini çekmediğim 3 trabzan. Topluyorum, kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 geriye dönüyorum. İki zincir kalacak şekilde ucuna kirpiğimi yaptım. 2 zincir çekiyorum trabzan üzerine. Burada bakın alttaki 3 trabzanını tığım alıyorum. Hepsini toplayıp kapatıyorum. Geriye dönüyorum ve kirpiğimi yaptım. Son sıramızı yapıyoruz. Tekrar 2 zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Trabzanımdan ilmeğimi aldım. Tığımda 1 2 3 tane ilmek var. Birini alıyorum. İkisini alıyorum. Son ilmeğini çekmiyorum. Bekletiyorum. Geriye dönüyorum ve kapatıyorum. 2 zincir tekrar. Şimdi şöyle bir bırakacağım. Bakın. Bitiriyorum ve bitmiş şeklini geniş açıdan görüyoruz. Evet, sıra sonuna kadar kenar çalışmamı yaptım ve modelimi tamamladım. Modelin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten ben çok beğendim. İsterseniz motif baz alabilirsiniz bunu. Yani kirpiksiz bir çalışma yaparak buralardan ekleyip motif baz alarak da büyütebilirsiniz. Harika bir kurulum oldu. Hemen benim ipimle benim modelimin büyüklüğünü görmek istiyorum. Böyle benimki bir peçete büyüklüğünde bir kahve sunumluğu kadar rahatlıkla oldu. 19 santim bakın hanımlar. Bir iki sıra daha kenar çalışması yaparak büyütebilirsiniz. Karşıdan baktığımızda da 26 santim genişliğinde bir modeli yapmış ve tamamlamış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.